Kanalıma tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bir önceki videomda biliyorsunuz oval çanta taban yapılışını anlatmıştım sizlere, şu kısmı. Küçük bir parça üzerinden beraber çanta oval tabanı yapmıştık. Şimdi size bu kendi başlamış olduğum kağıt ipteki çantamın model kısmında anlatacağımı söylemiştim. Bu videomda da modeli kuracağız beraber. Görmüş olduğunuz gibi bakın, bu iç tarafı sık iğne gibi. Şurası taban tabi, burası. Yani şöyle göstereyim. Ama dış kısmı dokulu, pıtırcıklı, kabartmalı. Çok güzel duruyor. Yapımı da çok basit. Şimdi nasıl yaptığımı sizlere göstereyim. Bir tane zincir çekiyorum ve tabanımın üzerine modelimi kurmaya başlıyorum. Bir zincir çektim. Tığıma bir ip doladım ve batırdım. İp alıyorum tığıma, çıkarıyorum. İlk ilmeği hemen çıkarıyorum. Daha sonra ip alıp iki ilmeği beraber çıkarıyorum. Bir daha yapıyoruz. İp doluyoruz. Batıyorum. Tığıma ip alıp çıkıyorum. Şu an 3 tane ilmeğim var. İlk ilmeğimden ikinci ilmeğimi çıkarıyorum. Daha sonra tığıma ip alıp iki ilmeği birden çıkarıyorum. İp doluyorum, batırıyorum, ilmek çıkarıyorum. İlk ilmeğimden ikinci ilmeğimi çıkarıyorum. Daha sonra ip dolayıp iki ilmeğimi beraber çıkarıyorum. Bakın, dokulu bir şekilde oluşmaya başladı. Örgüm hep bu şekilde. İp doluyorum, batırıp çıkarıyorum. İlk ilmeğimden çıkardım ilk önce. İp aldım, iki ilmeği aynı anda çıkardım. Böyle birlikte yapalım. Birkaç kere göstereyim ben size. Daha sonra kendiniz çantanızın ne kadar uzunluğa ulaşmasını istiyorsanız o kadar sıra örün. Dediğim gibi önceki videomda bahsetmiştim. İzlemeyenler için tekrar edeyim. Modelimizi örüp çantamızın ağız kısmına geldiğimizde üçüncü bir video olacak. Yani bundan sonra bir tane daha video olacak. Ben de çünkü bu kağıt ipimde ördüğüm modelimi çantamı örüp bitireceğim. Ağız kısmına geldiğimde ağız kısmını ve sap kısmını beraber yapıp bitirişini sağlayacağız inşallah. Dediğim gibi çok güzel bir model ve çok hızlı da ilerliyor. Sık iğne yapıyorsunuz gibi bir şey. Hiç de zorlanmayacağınız bir model. Ve keşke dokunabilseniz, çok da güzel dokulu. Doluyorum. Batırıyorum. İlmek çıkardım. İlk ilmeğimden birinci ilmeğimden ikinci ilmeğimi ilk önce çıkarıyorum. Sonra ip alıp iki ilmeği birden çıkarıyorum. Bakın, ip doluyorum. Batırıyorum. Tığıma ilmek alıp çıkardım. İlmek sayım 3 tane oldu. İlk ilmeğimden hemen ikinciyi çıkarıp ilmek sayımı 2'ye düşürdüm. Şimdi ip alacağım ve iki ilmeği bir anda çıkaracağım. Bu yaptığım işlem bebek battaniyelerine çok fazla tercih ediliyor. Belki yabancı videolarda denk gelmişsinizdir. Çok sıkça kullandıkları bir yöntem. Ama çantada da çok da güzel durdu. Bu şekilde portföy çantalar bile örebilirsiniz. Benim bundan sonraki denememde bu şekilde örüp portföy çanta yapmak olacak. Şimdi şöyle birkaç sıra üst üste örelim ki modelin aslında nasıl durduğunu görün. Zaten şu an kendini belli etmeye başladı ve elimdeki ip koton bir ip olduğu için daha da net görünüyor. Bakın,
bakın tekrar hep aynı şekilde örerek devam ediyorum. Şaşırmamak adına sayın ilmeklerinizi. Battım deyin. Çıktım 3 ilmeğim oldu. İlk ilmeğimi çıkardım, 2 ilmeğe düştüm. İp aldım, 2 ilmeği aynı anda ördüm. Şeklinde sürekli tekrar ederek gidiyoruz. Bu şekilde örerek devam edelim. Ben birkaç sıra öreyim. Ondan sonra size tekrar göstereyim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben birkaç sıra ördüm ki modelin duruşunu kağıt ipi de gördünüz ama bir de koton ipi daha net bir şekilde görün. Kabarcıklı halini, iç kısmını. Şöyle göstereyim. Mesela evet, bitiş ve başlangıç noktam. Zaten model kabarcıklı olduğu için burası da çok fazla açıkçası dikkat çekici olmuyor. Dediğim gibi çok rahatlıkla örebileceksiniz. İstediğiniz boyuta gelene kadar da örün. Şöyle. Bakın. Son bir kere daha göstereyim arkadaşlar. Çok basit. İlmeğimizi atıyoruz. Batırıyoruz sık iğnemize ve ilmek çıkarıyoruz. İlmek sayımızı 3'e ulaştırıyoruz. İlk ilmeğimizi ikinci ilmeğimizden çıkarıyoruz. İlmek sayımızı 2'ye düşürüyoruz. İp alıyoruz ve 2 ilmekten aynı anda çıkarıyoruz. İp doluyorum. Batırıyorum. İlmek çıkarıp ilmek sayımı 3'e ulaştırıyorum. İlk ilmeğimden ikinci ilmeğimi çıkarıyorum. Daha sonra ip alıp 2 ilmeğimi aynı anda çıkarıyorum. Bu kadar. Yani model hep bu şekilde döne döne geleceksiniz. Dediğim gibi bakın, modelin iç kısmı, modelin dış kısmı. Çok rahatlıkla da örebileceksiniz. Umarım anlaşılır olmuştur. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlara yazın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kağıt ipimle dediğim gibi başladığım modeli sizlerle paylaşmak istedim. Örecek olanlarla birlikte örmüş oluruz. Ben çantamın 40 ilmekle başladım. Sağda ve solda 9 sıra ördüm. Çantamı istediğim uzunluğa gelene kadar ördükten sonra ağız kısmını ve sap kısmını, yani tutacak kısmını birlikte yapacağız. İnşallah çantamızı da bitireceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz benim için önemli arkadaşlar. Sonraki videolarımda da görüşmek üzere. Hoşça kalın.